Kapalı çarşı çok güzel gözüküyor. Kelle tandır var arkadaşlar şöyle. İlk gözüme çarpan şey bu oldu girer girmez. Elazığ tabirle de orcik. Çok güzel gözüküyor. Fiyatlar ne kadar kilogram? Bakın burada yöresel bitkiler var. Yine dağlardan toplanan. Çok güzel gözüküyor. Dostlar biz hiçbir şey söylemeden masaya şöyle bir tabak dolusu biber söğürmesi geldi. Acı tatlı karışık bu arada. Yanında şöyle bir salatayla soğan salatası. Şöyle de tek döner sunumları var. Çok güzel şapkalar var. Rengarenk burası. 8 köşe kasketler. Fiyatlar ne kadar ortalama? Tunceli Ovacık'tan geliyor. Orada gulik diyorlar buna abi. Tunceli Ovacık'tan gelen çiriş var böyle. Gulik diye geçiyormuş Elazığ'daki ismi. Ve karınların, böbreklerin ve yine dana karaciğeri vesaire böyle yürek, pöç, kuzu kemikleri, aynı şekilde kellelerinin satıldığı bir kasaba denk geldik. Böyle içerisi rengarenk görüyorsunuz. İsmi peynirli ekmek bu şekilde böyle fırından sıcak sıcak çıkıyor. Şöyle tatlıcı kardeşlere geldik. Burada hakiki vişne dondurması var. Ondan deniyoruz. Burada da Harputkale mahallesindeki bir Osmanlı evinin canlandırma kesiti. Sakatatçılarda yüzülmüş dana kelle gördüm böyle arkadaşlar. Bunu evde pişirsek herhalde tencere yetmez. Yani kısacası şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle buraya gelip burayı gezin. Kesinlikle gezin yani. Bakın burada bir taş ustası taş duvar yapıyor. Onu bile tasvir etmişler. Burada onun kullandığı aletler var. Elazığ bölümümüzden herkese merhaba dostlar. Çok güzel yollardan videoyu açmak istedim size bugün. O kadar güzel yollardan gidiliyor ki Elazığ'a. Şu an bahar ayındayız. Elazığ'a yaklaşık 40 kilometre kaldı. Malatya'dan Elazığ'a geçiyoruz. Her yer gördüğünüz üzere kayısı ağacı. Bu arada bizi ilk defa izliyorsanız biz karavanımızla, eşim ve küçük kızımızla Türkiye turu yapıyoruz. İnşallah bugün de Elazığ ve Harput'u gezmeyi düşünüyoruz. Bu bölümde Elazığ ve Harput izleyeceksiniz. İlk durağımız Elazığ merkez. Güzel birkaç lezzet durağımız olacak. Geldiğinizde sizin de uğramak isteyeceğiniz fiyat performans. Aynı zamanda da lezzetli ve Elazığ ve Harput'ta gezilecek yerleri bugün olabildiğince hızlı bir şekilde, bir güne sığacak şekilde gezmeye gayret edeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Gezimiz başlıyor. Elazığ'a giderken yollar harika. Böyle gördüğünüz gibi. Böyle her taraf yemyeşil. Elif Hasen'in yine huysuzluğu üzerinde. Ne söylemek istersin kızım izleyicilere? Dostlar Elazığ'a giriş yaptık. Elazığ beklediğimden güzel. Şöyle güzel. Diğer şehirler gibi betonarme bir şehir değil. Her yer yemyeşil. Girdiğimizden beri sağımız yeşil, solumuz yeşil. Gerçekten çok güzel düşünmüşler şehir planlamasını. Çocuklar da yol atlıyor. Keşke biraz sabretseniz gençler. Şimdi ilk durağımız Elazığ Kapalı Çarşı. Oraya geçiyoruz. Şehir merkezine doğru. Elazığ'ı daha şimdiden çok sevdim. Sakin bir yere benziyor. Elazığ İl Halk Kütüphanesi'nin karşısında böyle büyük bir otopark var. Hem karavan hem de normal araçla geldiğinizde böyle gördüğünüz gibi ücretsiz bir şekilde araçlarınızı buraya bırakabilirsiniz. Bu bilgiyi verip şehir merkezine doğru geçelim. Burası Elazığ Kapalı Çarşı arkadaşlar. Böyle ara sokaktan geldiğinizde böyle bir girişi var. Hemen içeriye girelim. Kapalı Çarşı çok güzel gözüküyor. İçeride böyle yöresel ürünlerin satıldığı bölümler var. Böyle sakatatların satıldığı bir bölüm bizi karşıladı. Aynı zamanda burada kelle tandır var arkadaşlar şöyle. İlk gözüme çarpan şey bu oldu girer girmez. Hemen böyle kuru yemişlerin vesaire satıldığı bir alan var. Kapalı Çarşı aşağı doğru gidiyor. Ne bir sor ben. Yok, bölge bölge değişiyor bunun ismi ya. Şöyle Cevizli,
ikramlıklar var şu şekilde. Hoş bulduk, kolay gelsin. Çok güzel gözüküyor her şey. Orada hurmalar, kuru yemişler. Böyle cevizli. Kahvelerimiz yukarıda. Elazığ'ın meşhur Harputlu Bek. kahvesi Harputlu Bek kahvesidir. Çok güzel gözüküyor. Orik miydi? Orik değil mi? Orcik. Bunlar da Orcik. orciktir. Yani Erzurum tabiriyle köme, Malatya tabiriyle cevizli sucuk, Elazığ tabiriyle de orcik. Çok güzel gözüküyor. Fiyatlar ne kadar kilogram? Ceviz. Efendim şöyle siyah üzüm, beyaz üzüm, narlı fabrikadır. 300 TL'dir. Çok iyi. Düz el yapımlarımız ve fabrikalar vardır. Fabrikalar 250-350, el yapımları da 450'dir. Bunlar neli dediniz? Dut. Dut. Bunlar dut efendim. Dışı pekmezli ve Bunlar fındık pekmez mi? parçacıklı. Yok, onlar Siyah üzüm, ve pardon. üzüm, narlı. Nar. El yapımı siyah üzüm, beyaz üzümlerimiz de 750 TL'dir kilosu. Tek batırımlıdır onlar. Çok iyi. Dışarısındaki şu beyazlık cevizin kendi şekerinin dışa vurmasından kaynaklıdır. Nişasta değil yani. Yok efendim. Çok iyi. Bunlar Bunlar da pestil efendim. Bunları işte değirmende pekmez şekline getirilip düz bir serilip poşet- kuruluyor. Aynen, Hı. aynen efendim. Bölge olarak yakınız zaten, bunları biliyoruz da yine fiyatları da alalım. Çok güzel. Bunlar 350 TL, 150 TL köpüklü olan beyaz köpük vardır efendim. Tutlar el yapımları 650, 850'ye kadar değişiyor fiyatlarımız. Bunlar da ikram tabağı. Yediklerimiz bunlar 250, 200. Çok 150 güzel gözüküyor. TL'liklerimiz kalmamış. Şunları biz kendimiz yapıyoruz efendim. Onları da kilo hesabı satıyoruz. Çok güzel. Cennet hurmamız vardır. Ha, onun Cipsi kurusu. şeklinde. Onlar da 750 TL'dir. Bir de normal olanlar vardır top şeklinde. Onlar da 650 efendim. El yapım dut olan değil mi? Evet Evet, efendim. şimdi biz bunlardan biraz karışım alıyoruz. Şöyle dutluymuş. Efendim. Burada ikram tabakları var. Geldiğinizde buradan merak ettiklerinizden şöyle tadabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle dut olanı bir deniyorum. Diğerleri birçok yerde var. Bir de şu narı merak ettim. Çok hafif. Yani bu birçok yerde var. Biz de Maraş'tan geliyoruz. Orada da yiyoruz. Bunları bulursunuz. Aynen. Fabrikaları Ama bulursunuz. dut Evet. ayrı bir olaymış. Harbiden. Kesinlikle. Çok hafif. Ben mesela siyah üzümü de denedim. Tamam, bunu da. Şöyle. Siyah üzümün ekşiliğini hissedeceksiniz bunu yerken. Bu da siyah üzüm. Evet. Ekşi. Ben almasaydım neyse birazdan yiyeyim ben. Şimdi biz biraz alışveriş yapıp gezimize devam edelim. Kahve ikram edeyim ister misiniz? Çok teşekkür ederiz. Biz içmeyelim ama gelen takipçilerimiz kahvenin tadına da bakabilirler. Biz birazdan yemek yemeye geçeceğiz çünkü. Evet, anladım. Bu kadar yeterli. Yeterli. Kapalı çarşı da böyle arkadaşlar. Çok güzel. Işkın o galiba. Aa evet. Çok güzel gözüküyor her şey. Zaten çok aşırı büyük bir kapalı çarşı değil. Geldiğinizde uğrayıp gezebilirsiniz. İçinde genelde yöresel ürünler var ve gördüğüm kadarıyla sakatatlar çok fazla. Kuyruk yağıdır, karaciğerdir vesaire vesaire. Geldiğinizde buraya mutlaka uğrayın. Böyle bir güzel bir kültür gezisi gibi oluyor. Bakın burada yöresel bitkiler var. Yine dağlardan toplanan. Böyle değişik şeyler de görebilirsiniz. Kapalı çarşının yanındaki sokaktan aşağıya doğru iniyoruz. Şimdi közde döner yiyeceğiz. Çok güzel gözüküyor sokak. Bayağı da bir hareketli. Fiyatlar da gayet uygun arkadaşlar birçok yerde. Birçok şeyin fiyatını sorduk. Genel olarak uygun, aşırı pahalı bir şehir değil. Sobacılar ve Bakırcılar Çarşısı'ndayız böyle. Her yerde evde kullanılan ve düğünler için kullanılan büyük kazanlar vesaire görüyorsunuz. Bu tür ürünler var her yerde. Aynı zamanda banyo sobaları vesaire. Dediğim gibi burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Yine bağ bahçe işleri için odun ve ot kesme aletleri, kazmalar. Çok güzel bir sokak.
Şimdi ilk yemek durağımız olan nefis köz dönere geldik arkadaşlar. Hemen içeriye girelim. Burayı merak ediyoruz. Odun ateşinde döner yapıyorlar. Siz de gelirseniz değerlendirebilirsiniz. Hemen lezzetine bakalım. İçeriye bir girelim. Zaten size içeriden de görüntü aktaracağım. Nefis köz döner böyle köşe başı bir yerde. Ustam içeride odun ateşinde dönerleri doğuruyor gördüğünüz gibi. Çok güzel gözüküyor. Hadi içeri girelim. Haziran 2026 fiyat listesi bu şekilde arkadaşlar. Dostlar biz hiçbir şey söylemeden masaya şöyle bir tabak dolusu biber söğürmesi geldi. Acı tatlı karışık bu arada. Yanında şöyle bir salatayla soğan salatası. Şöyle de tek döner sunumları var. Pilav porsiyon olduğunda pilav üstü oluyormuş arkadaşlar. Bu normal döner sunumu. Ayranlar da şu şekilde bakır taslarda geliyor. Aynı şekilde eşime de birer porsiyon %100 yaprak dönerden et döner söyledik. Harbiden sulu sulu çok güzel gözüküyor. Yanında da böyle koca bir tabak ekmek geliyor arkadaşlar. Biz ayran, yaprak döner, bunlar şöyle ikram 3 tanesi. Bunları sipariş ettik. Şimdi bize afiyet olsun. Lezzet ve fiyat konusunda birazdan yorum yapacağım. Çok güzeldi bu arada, elinize sağlık. Şartım biraz alev de ya. Çok güzel gözüküyor. Dostlar hemen nefis köz dönerin karşısında şapkalar dikkatimi çekti. Çok güzel şapkalar var. Rengarenk burası. Eğer siz de kasket ya da şapka seviyorsanız bu Elazığ yerlerinin kullandığı şapkalar değil mi? Kasket dediğimiz 8 köşe kasketler. Fiyatlar ne kadar ortalama? 600-700. Bence fiyatlar gayet iyi. O emeğe bakınca yani normal şapkalar artık 300-400 lira. Bakın burada böyle çok güzel şapkalar var. Rengarenk. Ters ışık oldu, size dışarıdan göstereyim. Şu altındakiler ne? Bunlar da İtalyan modeli yapıyoruz. Ha, İtalyan model. Evet. Çift kullanım. Ha, şöyle dışarıdan göstereyim. Bakın buradan daha net gözüküyor şöyle. Çok güzel şapkalar var. Çeşit çeşit farklı ülkelerin şapkaları. Şöyle şuradan da göstereyim. Geldiğinizde uğrayabilirsiniz. Arkada da hemen şapkaların kumaşları var zaten. El yapımı. Abi kendi üretiyor. İstediğiniz kumaştan kafanıza göre de üretebilir sanırım. Evet. Kolay gelsin. Dostlar hemen yemeğe yorumlayalım. Yemek kesinlikle geldiğimize değdi. Kuru kuru değil, sulu sulu bir eti var. Porsiyonlar gayet ideal. Fiyatı da porsiyon 300 TL. İlk pilav geldi, ben şaşırdım hani bir pilavsız istedim falan diye. Usta dedi hani bizim sunumumuz böyle. Pilavlı da pilav porsiyon oluyor dedi. O pilav porsiyon değilmiş. Pilav da çok güzel. Dövme pilavıydı böyle. Bulgur pilavıydı salçalı. Altında çok güzel bir tat veriyor dönerin. İçerisinde reyhan vardı. O reyhanın ilk ağzınıza aldığında tadı öyle bir geliyor ki damağınıza. Çok güzeldi. Biz çok beğendik. Şimdi tekrar Kapalı Çarşı'ya dönüyoruz. Biraz orayı gezdikten sonra sıradaki durağımıza geçeceğiz. 2 tane tek et döner ki kıyma değil yaprak dönerdi. Dediğim gibi yağlı ve sulu suluydu. 2 ayran. Ayranı da gördünüz zaten. Toplam 640 lira ödedik. Bence net fiyat performans ve çok güzel lezzet durağı. Gelirseniz uğrayın. Şimdi manavların önünden geçtim arkadaşlar. Gerçekten burada fiyatlar diğer şehirlerin yarı fiyatı. Mesela şu an birçok yerde yeşil biberin kilosu 200 lira. Burada 50 lira. Örnek veriyorum. Salatalık dışarıda 80 lira, burada 40 lira. Sebze fiyatları, sebze ve meyve fiyatları Elazığ'da gayet uygun. Şaşırdım. Abi şurada altından ver. Gezerken Erzincan yaprak tulumundan aldık arkadaşlar. Burada peynirler de var Kapalı Çarşı'da yine. Gördüğünüz gibi Kapalı Çarşı böyle aşağıya doğru gidiyor. Tadı çok güzel bunun. Daha önce de almıştık biz Diyarbakır'da. Yeter o. Tadını çok beğendik. Böyle hafif tereyağlı bir peynir. Isı gördüğünde yağlanıyor. 185. Yine Kapalı Çarşı içinde gezerken gördüğünüz gibi karınların, böbreklerin ve yine dana karaciğeri vesaire
Böyle yürek, höç, kuzu kemikleri, aynı şekilde kellelerinin satıldığı bir kasaba denk geldik. Böyle içerisi rengarenk görüyorsunuz. Koyun kuyruğu vesaire. Burada her şey var. Sakatat çok tüketiliyor burada. Aşırı başarılı. Kapalı çarşı içerisinde böyle giderken çarşı fırını var. Burada Kahramanmaraş'taki gibi şekerli çörek yapılıyor. Hemen içeriye girip size bir çörek aktaracağım. Gördüğünüz gibi fırın böyle. Böyle yukarıda da Elazığ'ın gezilecek yerleri resmedilmiş. Fırının içerisi burası. Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar ismi peynirli ekmek. İsmi peynirli ekmek bu şekilde böyle fırından sıcak sıcak çıkıyor. Adet 60 TL. Abimden böyle yoldan geçerken pencereden alıp yola devam edebilirsiniz. Kolay gelsin ustam. Kapalı çarşının içerisinde böyle çok güzel bir çiçek satış alanı da var arkadaşlar. 150 TL'ymiş. Buradan çiçek de alabilirsiniz. Yine pazar içerisinde böyle balık pazarları da var. Aynı zamanda böyle manavlar. Çok geniş, güzel bir pazar arkadaşlar burası. Buradan böyle insanlar balıklarını alıp eve geçiyor. Şöyle tatlıcı kardeşlere geldik. Burada hakiki vişne dondurması var. Ondan deniyoruz. Şey yapıyoruz. Biz soğuk havalarda muhafaza ediyoruz. Şöyle. Masraflı abi. Ondan Top bu 50 TL. Al hayatım. Vişne dondurmasının tadına bakıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gerçek vişne. Yani hiç abiye sordum içinde süt vesaire bir şey var mı diye. Sadece vişne dedi. Harbiden tadı çok güzelmiş bu arada. Geçerken buradan kaldırım üzerinden bunu alıp yolunuza devam edebilirsiniz. Dostlar, kapalı çarşı kesinlikle uğramanız gereken yerlerden bir tanesi. Onu net söyleyeyim. Yöresel ürünler, özellikle o dutlu kömü diyeyim. Burada orcik diyorlar. Duttan yapılma, el yapımı duttan yapılma çok güzeldi. Tadı biz çok beğendik. Çok hafif, içi cevizli, üzümlü ve narlı da vardı. Onlar da güzel ama hani beğenmeyebilirsiniz. Her damak zevkine hitap etmiyor. Özellikle narlı olan. Ama farklı lezzetler denemek isteyenler için de kesinlikle zaten uğranması gereken bir yer. Bir diğer konu ise peynir aldığımız yer. Gerçekten tadı çok güzeldi. Peynir aldığımız yerin. Erzincan yaprak tulumu daha önceden de Diyarbakır videolarımızı izleyen arkadaşlar gördüler, biliyorlar. Oradan da almıştık. Üzerinden yaklaşık bir sene geçti Diyarbakır'a gitmemizin. Orada 350'ye almıştık. Burada 250 lira. Bir sene sonra bile. Yani siz aradaki fiyat farkını böyle anlayın. Fiyat olarak çok çok iyi yani. Ne 350 oldu? 350 diye hatırlıyorum. Burada 250 lira ve bir sene sonradan bahsediyorum şu an. O yüzden gelirseniz kesinlikle buraya uğrayıp peynir ve oradaki yöresel ürünlerden alabilirsiniz. Pazarda her şey var. Yani kapalı çarşıda her şey var. Tekstil, manav, balık, sakatat üzerine özellikle zaten az önce gördüğünüz çok fazla kasap var. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Şimdi hemen Kent Müzesi'ne geldik. Gördüğünüz gibi burası hemen girişte sizi Harput kabartması, Orta Tunç döneme ait Harput kabartması karşılıyor. Bu Harput'un simgesi arkadaşlar. Müze çok güzel. İçeride bayağı bir ürün var. Gördüğünüz gibi burada eski dönemlere ait kupalar ve taka ürünleri. Sizi çok fazla sıkmayacağım arkadaşlar. Böyle diğer müzelerde görmediğiniz herhangi güzel bir şey olursa onları çekip size aktarmayı düşünüyorum. İçeride böyle Elazığ yöresine ait işte yazılar, belgeler, giyime dair birçok ürün var, sanata dair. Öğrenci okul şapkaları. Cumhuriyet döneminde gördüğünüz gibi öğrenciler bu şekilde şapkalar takıyormuş. Elazığ'a ait fotoğraflar yine aynı şekilde. Her odada farklı bir şey var. Karşıda da mesela yerüstü zenginlikleri diye bir bölüm yapılmış burada. Burada da tarıma dair ürünler, işte tarımda kullanılan aletler,
Mesela burada ilaç pompasını görüyorsunuz. Eski bir döneme ait. Üstten pompalayıp günümüzdeki mantıkla aynı çalışıyor aslında. İlaç pompası. Hemen yan tarafta sabanı görüyorsunuz ve buğday hasatında kullanılan patoz. Şu an bunların tekerlekli olanlarına biçer döver diyoruz zaten. Burada yine ilkel çağda buğday hasadı yapılan o meşhur ahşapları altlarına taş çakılmış. Atlar bunları buğday başaklarının üzerinde sürüdüğünde buğday taneleri ortaya çıkıyor. Burada da Keban Hidroelektrik Barajı'nın maketi. Elazığ deyince tabii ki Krom'dan bahsetmesek olmaz. Elazığ'ın Kuleman ilçesinde gördüğünüz gibi krom yatakları var. Krom madenleri var arkadaşlar. Burada da ona bir yer verilmiş. Böyle maden arabası. Üzerinde yine madenler ve gazeteler gördüğünüz gibi. Elazığ'da da çok sayıda krom, mermer ve bakır yatağı var. Atatürk ve Elazığ diye böyle güzel bir bölüm yapmışlar. Burada Atatürk'ün Elazığ ziyareti. Bu şekilde eski dönemdeki videolar hepsi aktarılmış. Çok etkileyici. Müzenin ortasında böyle çok güzel tarihi bir piyano var arkadaşlar. O kadar eski ki bazı tuşları yok. Burada yine eski dönemlere ait silahlar, kılıçlar, barutluklar vesaire. Kalkanlar, miğferler hepsi burada arkadaşlar. Burada da Harputkale mahallesindeki bir Osmanlı evinin canlandırma kesiti. Bu şekildeymiş arkadaşlar. Burada da yine o evin içerisinde kullanılan cam mekanlar, çeyizler vesaire, pencereler hepsi orijinal bir şekilde sökülmüş. Bazıları da taşınabilenler taşınarak buraya getirilmiş. Elazığ Beylikler dönemi diye yine bir oda var. Burada da Beylikler dönemi taht canlandırması. Bu şekilde yerlerde hayvan postları ve yine yöresel kıyafetler. Selçuklu dönemine ait sırlı seramikler. Artuklu dönemine ait sırlı seramikler. Obsidyen de çok fazla var Elazığ'da. Burada da zaten onu göstermişler. Obsidyen böyle cam tarzı siyah bir madde arkadaşlar. Burada tahıl öğütme taşını görüyorsunuz Neolitik çağdan. Elazığ'da yine kazılarda bulunmuş. Süs eşyası yapımında kullanılan hayvan dişleri ve deniz kabukları. Burada obsidyen ve taştan yapılmış ok uçları. Dostlar burası çok güzel gerçekten. Farklı ürünler var. Hemen size örnek veriyorum. Tunç baltalar ve balta ağızları görüyorsunuz. Yine obsidyenden yapılmış mızraklar ve mızrak uçları. Şöyle. Çok güzel. İkinci kata da bir çıkalım. İkinci katta ne var bakalım. Burada da yine kazılarda ele geçirilen ürünler var. Şöyle küpler vesaire. Dolu dolu bir müze arkadaşlar ya. Boş değil. Yani gerçekten dolu dolu bir müze. Bakın burada dokuma standı var. Çıkrıklar vesaire. Kirmanlar var burada. Önce ipleri, yumakları şöyle kirmanlar sayesinde ip haline getirilir. Rahmetli babaannem çok yapardı onu. Gördüğünüz gibi ip haline getirdikten sonra kirmanlara sarılır. Sonrasında dokuma tezgahlarına gider. O ipler dokuma tezgahında kilim, yolluk vesaire şu şekilde işlenir. Bakın burada büyük kirmanları görüyorsunuz. Orada tiftik haline getirilen ipekler burada bu gördüğünüz çıkrığa sarılıp rulo haline getiriliyor. Sonra da şu gördüğünüz dokumalar işleniyor.
Bakın burada zaten renkli dokumalar diye güzel bir ekran yapılmış. Böyle dokumalar haline getiriliyor. Burada da yöresel ürünler var arkadaşlar şöyle. Yine dokumada kullanılan aletler. Elazığ deyince halk tabiriyle Orcik'ten bahsetmezsek olmaz arkadaşlar. Dün yani az önce görmüştünüz zaten. Denemiştik kapalı çarşıda. Bu gördüğüm kadarıyla duttan yapılan ve tek kat ceviz, tek kat şerbete batırılan bir orcik. Bunun üzüm ve narlı olanları da var. Zaten az önce izlediniz. Üstte hemen sepetler var. Böyle el yapımı. Burada da üzüm şırası çıkarıldığı bölüm tasvir edilmiş böyle. Şurada ayaklarla eziliyor. Burada buraya dökülüyor. Buradan da bakır kazanlarda kaynatılıp ipe dizilmiş cevizler şerbetin içerisine batırılıp gördüğünüz gibi burada asılıyor. Burada zaten nasıl yapıldığını anlatan bir animasyon bırakılmış ekrana, izleyebilirsiniz. Şimdi her şeyi paylaşmıyorum dediğim gibi sıkmayayım diye. Ama her yer o kadar güzel ürünler var ki mesela ahşap dibek diyor kim bilir kaç yüzyıllık. Aynı şekilde ahşap tahıl ölçü kilesi. Burada da seramik ekmek tabağını görüyorsunuz. Yine fırıncı küreği vesaire. Burada da fırın tasvir etmişler böyle. Yani çekmeyeyim diyorum, fazla sıkmayayım diyorum sizi. Lütfen sıkılıyorsanız yorumlara yazın. Örnek veriyorum müzeleri bir tık daha kısa tutabilirsiniz deyin. Ama yani sizde de bunların hepsini paylaşmak istiyorum. O kadar güzel ki müze. Bakın örnek veriyorum. Burada manuel tartıların şöyle gördüğünüz gibi kilogramları bile çok güzel ahşap kalıplarda saklanmış. Burada yine asılabilir tartılar. El tipi basit ve küçük değerli ürünlerin tartıldığı manuel küçük tartılar gibi tartılar mesela var burada. Böyle her oda sağlıkla ilgili mesela bir oda yapmışlar. O kadar güzel gözüküyor ki dışarıdan. Her oda muazzam. Yani Türkiye'nin birçok müzesini gezmiş biri olarak şunu net söyleyeyim. Gördüğüm en kapsamlı, en böyle dolu dolu müze Elazığ Müzesi oldu şu an. Onu net söylüyorum. Bakın burada tıpta kullanılan çam enjektörler var. Biraz da benim branş bu. Bunlar tekrar kaynatılıp kullanılabiliyor. Eskiden bu yüzden cam tercih ediliyor. Plastik ısıya dayanmaz arkadaşlar. Günümüzdekiler disposable dediğimiz kullanat tarzı enjektörler olduğu için tek kullanıp sonrasında atılıyor. Burada da bakın ilaç şişeleri var geçmişte kullanılan. Orada yine doktorların giydiği önlük. Çok güzel ya. Yine marangozların kullandığı el aletleri, onların atölyesi, duvarda asılı aletler. Yani kısacası şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle buraya gelip burayı gezin. Kesinlikle gezin yani. Bakın burada bir taş ustası taş duvar yapıyor. Onu bile tasvir etmişler. Burada onun kullandığı aletler var. Ama dediğim gibi eğer sıkıyorsam örnek veriyorum müzelerde çok uzun gezip sıkıyorsam lütfen yorumlara yazın. Ona göre kısa tutacağım bir dahaki sefere. Şöyle çarşıyı bile tasvir etmişler. Baksanıza. Eski dönemlerde çarşı. Burada ipler vesaire satılıyor dokuma için. Burada böyle sebzeler, yiyecek içecekler. Şöyle üstünde kepengi var. Onu bile güzel tasvir etmişler. Çok beğendim. Dostlar, Kent Müzesi'nden çıktık. Şimdi yöresel ürünler ve sebze alabileceğiniz bir yere geçiyorum. Kent Müzesi gerçekten gördüğüm dediğim gibi en kapsamlı müzelerden bir tanesi. İçinin doluluk oranı olarak da böyle. Kesinlikle uğrayın. Burayı es geçmeyin derim. Şimdi şöyle hemen Kent Müzesi'nin altında bulunan 1834 Elaziz Yöresel diye bir yer var. Buraya geldik. Hemen yandan da kendimize biraz yeşillik alacağız. Yeşillikler hem çok uygun hem çok taze burada. Ustam burada böyle şeker karıştırıyor. Gördüğünüz gibi bu Elazığ'ın meşhur şekeri arkadaşlar. Böyle ateşle pişiriliyor. Burada da şerbeti var. Şerbet döküp böyle bir de döne kavruluyor. Burada Çarpı Tarmanı diye böyle gördüğünüz kahve var. Taş değirmenle yapılıyor. Bu yüzden çok acı olmuyor. Burada geldiğinizde bu şekilde böyle şeker alabilirsiniz. Aynı zamanda kahveden de alabilirsiniz.
Kapalı çarşıya girdik. Burada çok güzel böyle peynirciler var. Buradan peynirlerinizi de alabilirsiniz böyle. Nereden alacağım? Şimdi yeşillik almak için böyle kapalı çarşı içinde güzel bir manav var. Oraya geldik. Her şey o kadar temiz ve canlı gözüküyor ki. Böyle arkaya doğru da gidiyor aynı şekilde. Buradan yeşilliklerimizi alıp Abi şu siyah ne kadar? geziye devam edeceğiz. Abla o siyah 80 lira. Şöyle küçük sebzelerin bağları 25 lira. Şöyle semizotu, dereotu, işte kuzu kulağı, roka vesaire. Tereymiş örnek veriyorum. Hepsi 25 lira ve bağlar bayağı büyük arkadaşlar. Küçük küçük değil. Tunceli Ovacık'tan geliyor. Orada gulik diyorlar buna abi. Tunceli Ovacık'tan gelen çiriş var böyle. Gulik diye geçiyormuş Elazığ'daki ismi. Çiriş diyorlar. Maraş tarafında da çiriş deniyor buna. Bunu saplarını temizleyip kavuruyor muyuz direkt? Bunun yumurtasını yapıyorlar zaten. Yumurtayla aynı kıvamda oluyor. He, yumurtayla aynı kıvamda. Sarımsaklı da yapabiliyorsun yoğurdu. Çok iyi. Yumurta da kırıp yiyebiliyorsun. Ama bunun Çok güzel. özellikle de böreğini yapıyorlar. Böreği. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bekle. Burada böyle balık pazarı da var aynı şekilde. Yeşillikler, fidanlar aynı şekilde satılıyor. Sakatatçılarda yüzülmüş dana kelle gördüm böyle arkadaşlar. Bunu evde pişirsek herhalde tencere yetmez. Yine aynı şekilde burada da kuzu kelleler var, karınlar var. Sakatat kültürü çok iyi kesinlikle Elazığ'da. Şöyle gelmişken pöc aldık. Kasaptan içeriye girdim. Biz bunun dövme pilavını da çok seviyoruz. Fiyatlar da şu şekilde arkadaşlar. Pöcümüzü aldık, yola devam ediyoruz. Elif Ahsen'e böyle 3-4 saat kısık ateşte haşladığınızda çok güzel bir tandır oluyor. Bizim için de çok değerli. Kolajen oranı çok yüksek pöcün arkadaşlar. Eklem rahatsızlıkları çekenler falan aşırıya kaçmadan tüketebilirler. Eklem sıvılarını ve yıpranan dokuları çok güzel yeniliyor pöç içindeki kolajen oranından dolayı. Bu yüzden her kasapta bulamıyorum. Denk geldiğimde kaçırmamaya çalışıyorum. Şimdi yürüdük. Haliyle biraz acıktık. Bir yemek yemek için güzel bir mekana geçiyoruz. Burada kavurması, kuru fasulyesi ve fırın yemekleri her şey var arkadaşlar. Yemek yemeye gittiğimiz mekanda böyle saray camiymiş. Çok güzel gözüküyor. Böyle bir meydana çıkıyorsunuz. Burada her yer gördüğünüz gibi arkadaşlar seçal 250 TL falan. Her yer giyim, çanta, ayakkabı, eşofman. Böyle çok güzel bir meydan burası. Şöyle yavaş çevireyim, her yeri görün. Her yer giyim üzerine. Çok güzel bir meydan. Şöyle yemeklerin bulunduğu yere geldim. Burada böyle gördüğünüz gibi güveç var. Yandaki patatesli olan kızartma mı o? Yanında mı veriliyor? İzmir köfte efendim. İzmir patatesle köfte. birlikte geliyor. Şöyle. Burada kuru fasulye, haşlama ve şurada da kavurma mı var? Çok güzel. Şimdi biz bir haşlama siparişlerimizi verdik. Masaya geçtik. Şöyle gördüğünüz gibi bir adet bulgur pilavı, bir adet pirinç pilavı. Üzerlerine böyle çok az fasulye ile geliyor. Yanında salatalar kişi başı böyle ve cacıkla geliyor. Çok da güzel bir ekmeği var böyle yanında. Elazığ'a özgü. Şimdi yemeklerimizi bekliyoruz. Dostlar, yemekle beraber şöyle biber ve soğan geldi. Böyle biz bir kuru fasulye, kavurma, güveç ve kuzu tandır sipariş ettik. Masa bu şekilde. Fiyat bilgisi ve lezzet bilgisi birazdan. Dostlar, güncel fiyat listesi bu şekilde. Dostlar, hepinizi çok seviyoruz. Size Elazığ Gazi Caddesi'nden Allah'a ısmarladık diyoruz. Elazığ bölümümüz buraya kadardı. Buraya kadar izleyenler bir beğensin, sayımızı bir görelim. Siz Elazığ'ı nasıl buldunuz? Bizce çok güzel, korunmuş, küçük bir şehir. Biz çok beğendik, sakin bir şehir. Ve ona rağmen çarşıyı görüyorsunuz, çok yoğun ve kalabalık bir şehir. Fiyat performans olarak biz çok beğendik. Lezzetler, her şey çok güzeldi. Bu arada en son yemek yediğimiz kavurmacıyı da hemen yorumlayalım. Arkadaşlar şu an ben Elazığ'a gelsem bu lezzeti burada yedikten sonra yani başka yerlere risk atıp gitmezdim. Eminim daha güzel yerler de vardır. Hiçbir şeyim yok hani bu konuda. Kötü bir düşüncem yok. Ancak burada bu lezzetleri tattıktan sonra ya kötü hiçbir yemek mi olmaz?
kuru fasulye bire çok güzeldi ve özellikle oradaki güveç böyle yedim. Çok güzeldi. Abartısız söylüyorum. Gelip bir kaşık aldığınızda zaten yemeklerden ne dediğimi anlayacaksınız. Kavurma da çok güzeldi. Ağızda dağılıyor. Yalnız 2 kişi olmamıza rağmen kavurma bize bir tık fazla geldi. Porsiyonlar çok iyi yani. Az söyleyebilirsiniz. Böyle bizim gibi birkaç çeşit yemek yiyecekseniz. Sadece onu söyleyeyim. Yani bu aslında bir eleştiri değil. Güzel bir şey. Porsiyon çok büyük. Bir tık porsiyonu az porsiyon kavurma alıp diğer yemekleri deneyebilirsiniz. Ama bizde toplam 4 çeşit yemek aldık. Yani 4 çeşit yemek aldık. Onu diyorum. Yani bizim gibi eğer 4 çeşit yiyecekseniz kavurmayı bir tık az alabilirsiniz. Sadece bu bir öneri. Onun harici hiç mi kötü bir yemek olmaz? Hepsi çok güzeldi ve yine söylüyorum bizim hiçbir işletmeyle sponsorluk anlaşmamız yok. Az önce buraya da 1280 TL hesabımızı ödedik ve çıktık. Bu arada hemen yan tarafımız Cumhuriyet Caddesi. Cumhuriyet Meydanı. Hemen yan tarafımız Cumhuriyet Meydanı bu arada. Çok güzel, büyük böyle güzel bir meydan yapmışlar. Biz şimdi yola devam ediyoruz. Sonraki bölümde görüşürüz. Gelecek bölümlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Allah'a ısmarladık. Bu arada yemek fiyatı söylemişimdir. 1280 lira tuttu o 4 çeşit yemek toplam. Tam bir fiyat performans. Pilavlar ikram yanında bu arada. Onlar ücret ödemiyorsunuz. Burası zaten yerlilerin bildiği böyle güzel uygun fiyatlı bir esnaf lokantası. Sabahki yediğimiz, daha doğrusu dünkü yediğimiz ama siz az önce izlediniz. O yaprak döner de çok güzeldi. Çok sulu suluydu böyle. Onu da çok beğenmiştik. Burası da çok güzel. Ev yemeği tercih ederseniz buraya, yaprak döner tarzı tercih ederseniz kebap yaprak döner tarzı. Orada kebap da vardı bu arada. Oraya gidebilirsiniz. Fiyatlar gayet iyi, gayet makul. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Hazar ve Keban'a gidemedik. Günümüz yetmediği için. Onun da buradan eklemesini yapayım. Niye gitmediniz diye yorumlarda soracak olan arkadaşlar olursa. Günümüz kısıtlıydı. Biz 4 günlük bir boşluk oluşturup Malatya ve Elazığ yaptık arkadaşlar. Ancak bu kadar gezebildik. Bu demek değil ki Elazığ'a bir daha gelmeyeceğiz. Tabii ki yine geleceğiz. Fırsat olursa neden olmasın. Bu bizim için böyle bir ön gezi gibiydi. Nasip olursa ileride tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Çünkü çok güzel bir şehir. Biz çok sevdik. Allah'a ısmarladık dostlar. Sağlıcakla kalın.